Küresel borç dünyada 348 trilyon dolara ulaştı ve Amerikan dolarına ciddi seviyede güvensizliğin arttığı bir dönem içinde gerçekleşti bu. Ve tam bu sırada kurumlar, ülkeler sessizce altın varlıklarını artırmaya devam ediyor. Risklerini tartmaya devam ediyor. Şimdi birazdan artan küresel borçtan, Amerika'nın borcundan ve bunun piyasalara olan etkisinden bahsedeceğiz. Altından, gümüşten bahsedeceğiz. Hızlıca bunları incelemeye ve bu verileri sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle değerlendirmeye Amerikan M2 para arzı grafiğiyle başlamak istiyorum. Bakın 2022 zirvesinde 21 trilyon dolarlık bir para arzı seviyesindeyken şu anda 22,5 trilyon dolar seviyesine çıkılmış durumda. Bu süreç içerisinde kademeli olarak yavaş yavaş faiz indirimleri de yapıldı. Ama Amerika'nın para arzındaki büyüme son sürat devam ettiğini görüyoruz. Şimdi Amerika'nın borçlarını ödeyebilmek için yaptığı, denediği birçok yol var. Bunlardan biri mesela en son Venezuela'da yaptığı operasyondu. Bununla alakalı Trump son yaptığı açıklamada der ki Venezuela artık bizim düşmanımız değil, petrol ortağımız. Hatta onu Amerika topraklarına getiren pilotu da ayrıca tebrik ediyorum dedi ve 80 milyar varillik Venezuela petrolünün Amerikan himayesine ve kontrolüne girdiğini resmileştirdi. Amerikan Enerji Bakanı da bir açıklama yaptı. Maduro yakalandığından beri 1 milyar dolarlık petrol sattık dedi ve bu rakam daha da artacak ve sadece Amerika bununla sınırlı kalmayıp diğer ülkelerde de benzer şeyleri denemeye devam ediyor. Son örneklerden biri mesela İran'dı. Şimdi bunların dışında Amerika'ya olan güvensizlikten dolayı yatırımcılar farklı yatırım ürünlerine doğru yönelmeye, yeni alternatifler aramaya başladı ama para özellikle büyük kurumlardan, merkez bankalarından altına doğru gitmeye devam ediyor diyebiliriz. Bu süreç içerisinde Amerikan borsaları toparlanmakta zorlanıyor. Altın ise güçlü trend yapılarını korumaya devam ediyor. Burada borçla alakalı ve sistemin riskleriyle alakalı anlatmak istediğim ayrı bir durum da var. Yani sistemin görünmeyen tarafında bankalar kredilerini tahsil edemediği durumlarda bu tahsil edemediği kredilerinin risklerini sentetik transfer yoluyla bazı fonlara devrederek bilançolarını güçlü gösteriyor. Ancak sistemden bu risk dışarıya çıkmıyor. Sadece gölge bankacılık yapıları içerisinde yer değiştiriyor. Ve bu gölge bankacılık dediğimiz alan içerisinde, yani gölge bankalar içerisinde sınırlı sermaye ile çok büyük riskler üstleniyorlar. 2008 krizi sonrasında çok hızlı büyüyen bir borç sarmalı var burada. Yani ne demek istiyorsun derseniz kısaca şöyle anlatayım. Küresel borç 2025 sonunda yaklaşık 348 trilyon dolara ulaştı. Ve yalnızca bir yılda 28 trilyon dolar arttı. Ve bu sırada türev piyasalarının büyüklüğü de 845 trilyon dolar seviyesine geldi. Ve buradaki balonlaşma öyle büyük ki bu türev piyasalar, gölge bankalar dediğimiz alanlar likidite ve yüksek risk nedeniyle ilk batış örneklerinin görülebileceği yerler olacaktır. Ve benzer şekilde risk satın alımı yapan varlık yönetim şirketleri de buna dahil. Bu gölge bankacılık dediğimiz olgu içerisinde bunlar ne yapıyor diye soracak olursanız mesela bankaların bir tahsil edemediği kredisi var ya da zararda olan bir tahvili var. Bu tahvili ya da tahsil edemediği krediyi ya da borçta ve zararda olduğu ürünleri bu gölge bankalara satıyorlar. Karşılığında da aylık belli ödemeler yapıyorlar ve onlar tarafında bilançoyu da temizlemiş oluyorlar. İki tarafta kazançlı oluyor. Ama çok küçük sermaye ile çok büyük riskleri satın alan bu gölge bankacılık dediğimiz kurumlar çok devasa boyutlarda büyüdü ve büyük risklerin altına girdi. Normal bankalar gibi sıkı denetlenen kurumlarda değil bunlar. Ve bu durum Amerika'da ciddi anlamda problem olmaya başladı. Zaten likidite daraldı ve bu ortam içerisinde Amerika şu anda faiz indirmese de, kredi vermese de para arzı genişliyor, genişlemeye devam ediyor. Çünkü Amerika borcunu finanse edemiyor. Ve ben bugün grafiğe baktığımda ons altın grafiğinde haftalık kapanışa doğru giderken çok güçlü bir trend yapısı içerisinde. Dünyanın bu kadar küresel borcu konuşmaya başladığı, sistematik olarak risklerin arttığı bir periyot içerisinden geçtiğimizi hatırlatmak istiyorum. Bakın mesela büyük kurumlardan, büyük fon sahiplerinden nakit ve altın gibi varlıkları artırma yönündeki hamleler önümüze çıkmaya devam ediyor. Amerikan borsadaki varlıklarını azaltma gibi hamleler yapıyorlar. Mesela bunlardan biri Warren Buffett ve şirketiydi. Geçen sene 325 milyar dolarlık bir nakit ve benzeri varlıkları varken şu anda 380 milyar dolar seviyesine çıktı ve
Gerçekten tarihi bir zirve bu. Çok büyük bir para bekletiyorlar kenarda ki birçok merkez bankasında onların kenarda beklettiği kadar para bile yok. Ve küresel likiditenin bu kadar sıkıştığı, borçların bu kadar yüksek olduğu, Amerikan dolarına ve dolayısıyla Amerika'ya bu kadar az güvenildiği bir ortamda ben grafikleri açıp baktığımda arzı kıt ürünlerde, altında, gümüşte, şu anda anlık grafiklere baktığımda gayet güçlü ve daha fazla yükselişi vaat eden grafikler görüyorum. Ons altın 5100 dolar seviyesini yarın haftalık kapanışla birlikte korumaya devam edecek gibi görünüyor. Bu da onun önünde yeni bir yükseliş alanını artık gösterecek bir ortam bulduğunu söyleyebiliriz. 5500 dolar ve üzerine giden bir hareketten bahsediyorum. Gümüşün ons tarafında da benzer bir durum artık var. Benzer bir durum dediğimde elbette benim indikatörümde bulut göstergesinin üzerine çıkmasıyla birlikte çok kaliteli bir alan içerisine net bir şekilde geldi. Burada 81 dolar güçlü destek seviyesiydi. Yaklaşık olarak 83 dolar seviyeleri güçlü destek seviyesi haline gelecek yarın haftalık kapanışlarla birlikte. Ve Amerikan dolar endeksinde de şunu göstermek istiyorum. 100 seviyesinin altına indikten sonra toparlanmayı bir türlü beceremedi dolar endeksi. Yani dolara karşı fiyatlanan gelişmiş ülke para birimlerine karşı değer kaybetmeye ya da yatay bir trend göstermeye devam ediyor. Ve önümüzdeki dönem içerisinde Amerikan Merkez Bankası Başkanı da değişecek. Orada da yeni bir damat ortaya çıkacak. Trump bir damadı Fed'in başına getirecek gibi görünüyor. Damat dememin nedeni de şu: Trump'ın en öne çıkardığı adaylardan biri Estée Lauder şirketinin varisiyle evli ve ailecek görüştükleri bir isim. Yani Trump'ın ekstra olarak güvendiği bir isim ve faiz indirimlerinde Trump'ı çok fazla kırmayacak olan bir isim. Eğer bu gerçekleşirse Trump'ın planları zaten bu yönde ve likiditeyi bu şekilde rahatlattıkları bir ortam geldiğinde 2 aylık periyottan bahsediyorum. 2 ay sonra bu ortamı konuşmaya başladığımızda Amerikan para arzı daha fazla hızlanarak artmaya devam edecek ve bu hızlanma ortamı içerisinde bu konuştuğumuz varlıklar, bu anlattığım varlıklar daha yüksek kazanımları bize göstermeye devam edecek diye düşünüyorum. Bakınız, kripto para tarafındaki hareketlenmeyi de göstermek istiyorum. Birazdan diğer piyasalardaki değerlendirmelerimi de anlatıp yine böyle bir toparlama yapacağım. Ama öncelikle Bitcoin grafiğini de bir göstermek istiyorum. Bitcoin 61.000 dolar, 66.000 dolar boşluğu içerisinde çıkmayı başardı. Haftalık kapanışlarla birlikte biraz daha hızlı hareket ederse shortların tasfiye edildiği yeni bir hafta karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Yani yeni alıcılardan ziyade sürekli olarak short pozisyon alanların shortlarının ezildiği bir trend görebiliriz. Bu 73.000 dolar seviyesinin kazanılmasıyla birlikte çok ciddi bir boşluk alana girecek olan bir Bitcoin var. Ve haftalık ölçeklerde benim grafiğimde anlattığım indikatörlerin görünümlerini ve buradaki beklentilerimi sizlere zaten anlattım. Fiyat olarak sadece çok büyük değişkenlikler yok. Onu belirtmek lazım ama indikatörlerde soğumanın başladığı, yani düşüşlerin artık durduğu, potansiyel diplerden de iyi sıçramaların geldiği bir bölge içerisindeyiz. Bu diğer ürünler içinde yine kısmen geçerli. Bakın, Ethereum'a baktığımızda 1914 dolar seviyesi hala destek formunu korumaya devam ediyor ama direnç 2450 seviyesinden biraz daha şu 2338 seviyesine geldiğini söyleyebiliriz. Bu alanları kazanmalarıyla birlikte çok üstel hareketler göstermeleri çok muhtemel olacak. Benzer şekilde XRP'de de şu anda bulunduğu alanda 1.58 dolar güncel direnç seviyesi olacaktır diye düşünüyorum. 1.36 dolar seviyesinde destek hala durmaya devam ediyor. Total 3 grafiğinde de 751 milyar dolar seviyesinin aşılmasıyla birlikte düşen trendi sonlandıracağına dair bariz bir görünüm var. Yani Bitcoin ve Ethereum dışında kalan altcoin'lerin grafiğinde yükseliş umutları artmaya başladı diyebiliriz. Özetle burayı toparlayacak olursak, Amerika'da finans kulislerinde konuşulan en büyük gündemler, en büyük konular şu anda Trump ve onun etkileri değil. Orada zaten Trump'ın neler yapabileceğini kimse tahmin edemese de bir güvensizlik ortamı var. Ama en çok konuşulan konu küresel borcun üstel bir şekilde büyümesi, Amerika'da finansman ihtiyacının son derece artması, ciddi bir likidite probleminin olması ve faiz indirimleri olmamasına rağmen para arzında artışların yeniden hızlanması gibi durumlar, problemler var ve bu problemler içerisinde bugün ben grafiklere baktığımda benim güvendiğim alanlar biraz daha kısıtlı. Altın gibi, gümüş gibi emtialar hala güçlü ve hala kaliteli trend yapıları içerisinde. İç piyasa özelinde Borsa İstanbul hala yükselişi vaat eden bir trend yapısı içerisinde. Amerikan borsa ve hisseleri için aynı bakış açısı içerisinde şu anda değilim. Kripto para piyasasında da toparlanma emareleri son derece artmış durumda ve orada da umutların arttığını söylemek isterim. Borsa İstanbul demişken
demişken Borsa İstanbul grafiğini de göstereyim. Bakın burada potansiyel olarak düzeltme yapabileceği alan, bölge olarak işaretlediğim yer içerisinde Borsa İstanbul hala. Benim bulut indikatörüm burada 13.500 seviyelerine neredeyse ulaştığı bir hareket içerisinde. Önümüzdeki hafta muhtemelen 13.800'lere kadar bu bulut göstergesinin ulaştığını göreceğiz ve daha güçlü bir seviyeye gelmiş olacak destek. Ve ben Borsa İstanbul'da burada kademeli olarak yukarıya doğru gidişin yeniden geleceğini, şu rekor seviyeleri egale ederek yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Kendime göre değerlendirdiğim sektörler vesaire var. Borsa İstanbul'da pozitif yönlü bakışım ve değerlendirmelerim bu süreç içerisinde devam edecek. Günlük periyotta şu anda bulunduğu 13.780 bölgesi destek formunda çalışıyor. Bir alt destekte 13.500 seviyeleri. Ben Borsa İstanbul'da büyük bir düşüş vesaire gibi bir ortam beklemiyorum. Böyle bir endişem şimdilik bu alanda yok. Altın tarafındaki diğer detayları konuşalım. Gümüşteki diğer detayları konuşalım. Mesela Tether Gold benim önemli olarak anlattığım alternatiflerden biriydi. OKEX.TR borsasında bununla alakalı işlem yaptığımı, pozisyonlar taşıdığımı vesaire size defalarca anlattım. Bu pozisyonlarım benim aynı şekilde duruyor. Bakın burada aynı ons altın gibi yaklaşık olarak 5050-5100 seviyesi destek formunda ve bu destek alana da çok yakın bir alanda. Bilmeyenler için de tekrar söyleyelim. Altının dijital versiyonudur Tether Gold. OKEX.TR üzerinden bunun değerlendirmesini yapabilirsiniz. Video altında linki bırakıyorum ve elbette kendileri benim sponsorumdur ama ben bu ürünleri gerçekten de kullanıyorum ve faydalı gördüğüm ürünleri de size anlatmaya çalışıyorum. Tercih tamamen size kalmış. Eğer derseniz ki ben fizikiden başka bir şey değerlendirmem, bu yüzden gram altın konuşalım derseniz gram altın grafiğine bakalım. Onda da şu anda 7300 TL seviyelerinde fiyatlanan bir gram altın var. 6300 TL seviyeleri ve daha öncesinde 5300 TL seviyeleri güzel alım noktaları oldu. Bugün geldiğimiz noktada yeni bir trend içerisine bana göre altın net bir şekilde geldi. Globalde, Amerika'da problemlerle boğuşulan bir ortam içerisinde biz altından ve gümüşten daha fazla yükselişleri görmeyi bekleyebiliriz. Gümüş tarafında koyduğum sadece basit bir şerh var. O da şu: emtia kanadında işlem yapanlar altın tarafında daha ağırlıklı işlem yapmalılar düşüncesindeyim ben. Yani benim için güvence özellikle altın tarafında, gümüşte sadece destek alanlarını takip edip küçük maliyetler edinip burada da pozisyonlar taşınmalı düşüncesindeyim. Bakınız gram altında şu anda bulut göstergesinin olduğu 6850 bölgesi kaliteli bir destek olduğunu söyleyebiliriz. Yani buradaki grafiklere göre 6850-7150 bölgesi kaliteli bir yeni alım noktası. Hani olur da bir geri çekilme yaşatırsa diye söylüyorum. Bir günlük, 2 günlük geri çekilmeleri biz düşüş olarak varsaymıyoruz. Eğer olur da böyle bir hareket görürsek mesela yeni alıcılar için kaliteli bir al noktası olur. Gümüşün gram tarafında da şu anda o kaliteli destek seviyesi 113,5 TL olduğunu söylemek isterim. Güncel destek alanı da şu anda 121 TL seviyesinde. Benim burada genel düşüncem iç piyasa yatırımcıları arasında sadece fiziki yatırım yapanlar adına da söyleyeyim. Gram altın, gram gümüş gibi pozisyon alanlar ve taşıyanlar için de söyleyeyim. Benim bu ürünlerdeki yükseliş yönlü beklentilerim devam ediyor. Gümüş tarafında biraz daha kısıtlı bir bakış açısı içerisinde olduğum için yüksek riskler almamayı öneriyorum. Ama altın tarafında çok daha rahat, arkana yaslan ve daha fazla yükselişleri bekle şeklinde bir mod içerisindeyim. En azından benim nacizane fikrim bu ve geçtiğimiz aylar içerisinde bu fikirler bizi yanıltmadı. Altın çok iyi kazançlar getirdi. Değerlendirdiğimiz alanlar çok güzel kazançlar getirdi ve ben bunları sizlere oturup övünerek anlatmıyorum. Şuradan altın aldırdım, buradan gümüş aldırdım vesaire şeklinde yorum yapmıyorum ama CV'miz de ortada ve bunlara göre değerlendirmeler yapmak tamamen size kalmış. Dünyanın bu kadar stresi, problemi sırtına yüklediği bir ortam içerisinde bu anlattıklarımı dikkate alarak portföylerini dizayn eden dostlar en az kaybeden, en fazla kazanan azınlıklar içerisinde olmaya devam edecektir. En azından benim görüşüm bu şekilde ve bunların dışında ilave edebilecek başka bir şey yok. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.